Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her öğün tüketebileceğiniz, yani şöyle arasına peynir, domates, zeytin gibi şeyler koyup sarıp yemek isteyeceğiniz çok ama çok lezzetli bir kahvaltılık tarifle geldim. Tarifin malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle 1 kilogram kadar patatesi soyup doğrayıp hazırladıktan sonra üzerine geçinceye kadar su ekleyip haşlanmaya bırakalım. Yeteri kadar haşlandıktan sonra şöyle bir kontrol edelim. Eğer ezilmeye başladıysa patateslerimizi sudan alalım. Bu arada izlerken sıkılmayasınız diye bu aşamaları özellikle çok fazla göstermek istemedim. Şimdi patateslerimizi sudan aldık. Hiç bekletmeden, yani kaynar haliyle üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı, eğer tereyağı kullanmak istemezseniz 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve göz kararı veya 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip bir çatalla veya patates ezici yardımıyla tamamen pürüzsüz oluncaya kadar ezelim. Ve ezip hazırladıktan sonra tamamen soğuması için bir kenara alalım. Geçelim diğer malzemelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 3 dal kadar yeşil soğanı çok ince olacak şekilde doğrayalım. Yine aynı miktarda 2-3 dal dereotu ve 2-3 dal maydanozu da aynı şekilde doğrayalım. Dilerseniz bu aşamada farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Şimdi uygun bir yoğurma kabı alıp ezip soğutmuş olduğumuz patatesi yoğurma kabının içerisine ekleyelim. Bu arada patates tamamen soğumuş olmalı. Lütfen buna dikkat edelim. Üzerine önceden doğradığımız yeşil soğanı, maydanozu ve dereotunu ekleyelim. 2 adet yumurta kıralım. Ve baharat olarak 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı dolusu kadar da tuz ekleyip elimizle karışımı güzelce yoğuralım. Şimdi bir taraftan yoğurmaya devam edip diğer taraftan azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamur oldukça ele yapışan bir hamur ama bu sizi kesinlikle korkutmasın. Yani hamurumuzun kıvamı zaten ele yapışan olması lazım. Hamuru birazcık toparladıktan sonra tezgaha un serpip hamuru tezgaha alalım ve yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz güzel bir kıvam aldıktan sonra bir hamur kartı yardımı ile hamurumuzu olabildiğince eşit boyutlarda keselim. Keserken hamur kartınıza yapışmaması için kartın ucunu ara ara unlayabilirsiniz. Şimdi kesip hazırladığımız hamurları elimizle beze haline getirelim. Bu aşamaların tamamında bolca un kullanabilirsiniz. Çünkü hamurumuz oldukça ele yapışan bir hamur olacaktır. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra tezgaha birazcık un serpip bezelerden birisini tezgaha alalım. Önce elimizle her tarafını yine güzelce unlayalım. Daha sonra ise merdane yardımı ile yavaşça açalım. Hamuru ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açtıktan sonra onu bir kenara alalım ve geriye kalan bezelerimizin tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim.
Bu arada ben öncelikle hamurların tamamını açıp hazır ettim. Daha sonra pişirdim. Ama sizler illaki benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bir taraftan pişirip diğer taraftan açmaya devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve hamuru şöyle açıp hazırladım. Şimdi geçelim pişirmeye. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alıp içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Bu aşamada dilerseniz yağın ayranının yanmaması için birazcık da sıvı yağ eklemesi yapabilirsiniz. Yağ eridikten sonra açmış olduğumuz yufkayı içerisine alıp arkalı önlü güzelce pişirelim. Eğer isterseniz yağsız tavada pişirip daha sonra da yağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama birazcık yağda pişirirseniz daha sonra yağlamak ihtiyacı da duymayacaksınız. Hem bence bu şekilde çok daha lezzetli olacaktır. Her iki tarafını güzelce kızarttıktan sonra servis tabağına alıp geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Pişerken şöyle hafiften kabarmaya da başlayacaklar. Gerçekten yumuşacık ve de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Veya tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olur. Onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplayacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve gözleme tadında çok lezzetli patatesli lavaşlar hazırladık. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimin daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, kaydedebilir ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.